Merhaba araştıran insanlar. Vampirler. Çoğumuzun aşina olduğu bir tema. Pek çoğumuzun merakını uyandırsa da bu konudaki bilgimiz Hollywood filmlerinden ibaret. Vampirler gerçek mi yoksa kurgu mu? Bu videoda sizlerle vampirler hakkında daha evvel hiç duymadığınız somut ve gerçek delilleri paylaşacağım. Videoyu izledikten sonra vampirler hakkındaki tüm düşünceleriniz değişecek. Vampirlik ne zaman başladı? Diğer birçok efsane gibi başlangıç tarihini tam olarak bilen yok. Ama vampirler ilk olarak Babil kayıtlarında karşımıza çıkıyor. Ardından geçen sıralı zaman döngüsünde Mezopotamya'daki Dicle ve Fırat nehirlerinin yakınındaki Kildani'de taş tabletlerin üzerine yazılmış Asur yazıtlarında vampirlerle ilgili anlatımlar devam ediyor. Kildaniler diyarına İncil'de geçen Abraham'ın asıl evi olan Ur of the Chaldeans'ta denir. Ama kelimenin kökeni Yunanca namaydan gelir, yani içmek. Lilith, İbranilerin kutsal kitabında geçen muhtemel vampirlerden biridir ve kitapta tasvir edilmiştir. Vampirizm olayları canavarların Kiankshi diye adlandırıldığı antik Çin'in resmi kayıtlarında da yer almaktadır. Aynı şekilde eski Hindistan ve Nepal'de bulunan tarihi kayıtlarda da vampirlerin yaşadığı öne sürülmektedir. Daha da geriye gidecek olursak mağara duvarlarındaki eski çağlara ait çizimlerde bir takım yaratıkların kan içtiği gösterilmiştir. Nepal'e ait ölümün efendisi elinde kanla dolu kafatası şeklinde bir kadeh tutuyor ve kanla dolu bir havuzun önünde dururken betimlenmiştir. Bu duvar resimlerinin bazılarının tarihinin M.Ö. 3000'li yıllara kadar dayandığını da ekleyelim. Rakhaşlar Vedas adlı verilen eski kutsal Hindistan yazılarında kapsamlı şekilde tarif edilmiş vampirlerdir. Eski Hindistan hakkındaki bilgilere göre bir başka canavar daha vardı. Bir ağaçtan baş aşağı asılmış, yarasaya benzeyen ve kendi kanından yoksun bir canavar. Bu yaratığa Baital deniyordu. Diğer eski Asya ulusları da genel olarak Penangalen adındaki bir çeşit vampire inanıyorlardı. Bu yaratık insan gibi görünse de birçok insandan çok daha kuvvetli ve hızlıydı. Yaşamak için insanların, özellikle de küçük kurbanlarının kanını içmesi gerekiyordu. Türk folklorunda da sık karşılaşılmasa da Batı'nın literatürüne girmiş kayıtlar mevcuttur. Meçik, Türk, Anadolu ve Altay halk inanışında Batı dillerindeki karşılığı ile birebir örtüşen bir anlamda vampir demektir. Türk halk kültüründe ve halk inancında kendine özgü bir vampir türüdür. Bazı yönleri bütünüyle Türk kültürüne özgü olsa da Batı toplumlarının inanışlarına çok benzeyen özellikleri de mevcuttur. Örneğin tıpkı Nosferatu'da olduğu gibi veba hastalığı taşıdığına inanılır. İnsanların kanını emer, içlerinde büyür. Ölüm saçan kambur bir yaşlı kadın veya bazen yaşlı bir erkek şeklinde düşünülür. Sözcük kesmek, biçmek fiiliyle alakalıdır. Meç Moğolca'da maymun, mes ise silah demektir. Türklerde masal ve söylencelerde maymuna benzer varlıklara sıklıkla rastlanır. Gizemcilikle ilgilenenler arasında vampir İncili olarak da bilinen Delphi yazıtlarının Yunan mitolojisinin efsanevi Delphi kainine ait olup olmadığı ya da tarihsel bir değer taşıyıp taşımadığı bilinmiyor. Yazıtların içinde yer alan bir bölüm özellikle vampirlerin mitolojik kökenine ve nasıl ortaya çıktıklarına ışık tutan bir aşk hikayesinden oluşuyor. Tanrıça Selene'nin antik Yunan mitolojisindeki hikayesinden farklı bir çizgide ilerleyen bu hikayeye göre ilk vampir Ay ve av tanrıçası Artemis tarafından yaratılıyor. Ancak vampirologlar tarafından bu yaklaşım kabul edilmez. Çünkü Delphi yazıtlarından daha da efsanevi bir kitabın gerçek vampir İncili olduğu düşünülür. Bu kitabın adı Aramis'in kan kitabıdır. İlk vampir Aramis tarafından yeni vampirlere ezberletildiği düşünülür. Kitabın içeriğinde ise vampirlerin nasıl var oldukları, neler yapıp nasıl yaşamaları gerektiğine dair kapsamlı bilgiler yer almaktadır. Bir nevi vampirlerin el kitabı da denilebilir. Tanınmış vampir yazarı Montika Summers'ın 1928'de yazılmış ve bir klasik olan Vampir Akrabaları ve Yakınlarında İspanyol gezginlerin gelişinden önce vampirlerin Meksika'da yaşamış olabilecekleri söylenir. Ayrıca Arabistan'da da vampirlerden haberdar olduğunu yazmıştır. Agul diye hitap edilen Arap geceleri hikayelerinde vampir benzeri yaratıklar olduğunu yazmıştır. Bu insan eti yiyen bir hortlaktır. Vampir efsanesi her zaman doğal bir fenomen olarak açıklanmıştır. Orta Çağ Avrupa'sında kilise vampirlerin varlığını onaylamış
ve bir inanca bağlı olmayan mitlerden alıp vampir kavramını şeytanın yaratıklarından biri olduğu yönünde değiştirmiştir. Vatikan 84 bin tane kadar vampirizm vakasını kayıt altına almıştır. Elbette ki bu rakam azımsanamayacak kadar fazladır. Vampir her ne kadar kötülüğün ve dinsizliğin bir parçası olsa bile ölümden sonra yaşam, bedenin dirilişi, maddesel değişim, ekmekle şarabın İsa peygamberin etiyle kanına dönüşmesi gibi Hristiyanlık öğretilerini destekleyen bir inanılabilirliğe sahip. Ekmek ve şarap kavramı İsa'nın son yemeğine dair genel bir kavramdır ve Hristiyanlar arasında Hz. İsa'nın kanı ve bedeninin paylaşımının bir simgesidir. Bu inancı benimsememiş ve Hz. İsa'nın kanını içen insanlar kendi kanlarını içen şeytanlara yani vampirlere karşı daha güçlü olurlardı. Orta Çağ boyunca kilise vampirlere olan inancın doğruluğunu kabul etti ve vampirizmi yalnız başına sona erdirmek için gereken yetiyi kazandı. Bu durum giderek güçlenecek ve 200 yıl sonra 1489'da bir dönüm noktası olan Malleus Maleficarum adındaki kitap ortaya çıkacaktı. Bu aslında cadıların zulmünü anlatan bir kitap olarak tasarlanmış olmasına rağmen aynı şekilde kötü kalpli vampirler için de uygulanmıştı. Bu kitap İngilizce'de The Hammer Against Witches olarak da biliniyor ve şeytanla işbirliği içindekileri tanımak, zulümlerinden korunmak için yol gösteriyordu. Şunu da not etmek gerekir ki vampiri yok etme metodu resmi kilisede belgelendiği şekilde köylülerin mezarda bulunan vampirlere uyguladıkları olağan metotlardan cesedi yakma, kalbini sökme, kafasını kesme veya kalbine kazık çakma daha uygar ve yasalara uygundu. Ortaçağ Avrupa'sında pek çok insanın ölümüne sebep olan kara ölüm denilen hastalığın aslında vampirlerin işi olduğuna inanılıyordu. Kara ölüm bildiğimiz kadarıyla pireler ve farelerden yayılan bir çeşit vebaydı ve 1300 yıllarda Avrupa nüfusunun neredeyse 1/3'ünün ölümüne neden olmuştu. O zamanın insanları nasıl olduysa bu ölümlerden birçoğunun vampirlerin yaptığı fikrinde birleşiyorlardı. Belki de vebanın vampirlerden yayıldığını düşünmüş olabilirler. Bazı durumlarda ise ölen bir akrabanın geri dönüp bir kurban aldığına inanılırdı. Bir diğer şekilde ölü bir düşmanın vampire dönüşmüş halde geri dönüp birilerini öldürebileceğine de inanılırdı. Bu yüzden birçok mezar kazılmış ve vampir olduğundan şüphelenilen insanların vücutları tekrar öldürülmek üzere çıkartılmıştır. Vampirlerin mezarlarını belirlemek için bir takım ahmakça metotlar kullanılıyordu. Örneğin bir bakire atın üzerine çıplak yerleştirilip mezarlığın içinden geçirildiğinde eğer at belirli bir gömüt üzerinde yürümek istemezse bu yerin bir vampir mezarı olduğu varsayılırdı ve ölü mezardan değişik şekillerde öldürülmek üzere tekrar çıkartılırdı. Vampir inanışları, vampirleri öldürmek ve vampirizmi durdurmak için kullanılan metotları kapsar. Ölüler kimi zaman yüzleri güneye bakacak şekilde gömülürlerdi. Eğer ölü bir vampire dönüşmüşse mezarın yeri ölünün kaçma girişimine tedbir olarak daha da derin kazılır ve dış yüzeye ters olacak şekilde yerleştirilirdi. Tahta kazıklar bazen mezarın üzerine dikilirdi. Böylelikle eğer vücut mezardan kalkmaya yeltenirse kendini kazığa saplamış olurdu. Kalpten saplanması umut edilirdi. Bazen de ölülerin kafası kesilir ve bacaklarının üzerine konularak gömülürdü. 1884'te Budapeşte Üniversitesi öğretim üyelerinden ve Şarkiyat Akademisi'nin kurucusu Profesör Arminius Vanbury, öz yaşamsal kitabı Arminius Vanbury Yaşamı ve Maceralarında Türklerdeki bazı vampir inanışlarına da değinmektedir. Macar dilinin köklerini araştırmak amacıyla Orta Asya'ya kadar derviş kılığında yolculuk eden Vanbury'e göre Osmanlılarda yaygın bir inanışa göre vampirler ağaç kovuklarında gizlenirler ve oralarda avlanırlarmış. Ele geçirilen vampirler kelleleri kesildikten sonra bir çuvala koyulup denize atılırmış. Cadılar hortlayan ölülerdir diye açıklar Profesör Pertev Naili Boratav ve ekler. Çoğunlukla kadınların cadı olduğuna inanılır ama erkeklerden de cadılaşanların bulunduğuna kanıtlar ve belgeler vardır. Türk geleneğindeki cadı aşağı yukarı Batı inanışlarındaki vampiri karşılar. Cadılar mezardaki taze ölüleri çıkartıp ciğerlerini yerlermiş. Bir Rumeli anlatımından öğrendiğimize göre eskiden cadıları zararsız hale sokan uzman cadıcılar olurmuş. Yakın bir tarihte İstanbul Büyükada'da yaşanmış bir vampirizm olayına dair elime geçen belgeler neticesinde Gizemler ve Bilinmeyenler kanalından sevgili dostum Alper Erdem'le birlikte yaptığımız araştırma neticesinde son derece şaşırtıcı şeylere ulaştık. Yıl 1805. Osmanlı İmparatorluğu'nun başında Sultan 3. Selim Han var. Napolyon Bonaparte'ın orduları Avrupa'da hızla ilerlerken Osmanlı Devleti de Rus Çarlığı himayesindeki İngiltere ile savaş halindedir.
Osmanlı ülkesi Müslüman tebaa için ne kadar çekilmez haldeyse gayrimüslim tebaa için de o denli güzeldir. Şöyle ki İmparatorlukta askere sadece Müslümanlar alınmakta, oluşan piyasa boşluğunda ise ticaret Yahudi, Ermeni ve Rum asıllı Osmanlı vatandaşlarının eline bırakılmaktaydı. 1805 yılının Ağustos'unda Prens Takım Adalarının en büyüğü olan Büyükada'da zengin bir kuyumcu eşrafının çocuğu olan Yorgo, çocukluk arkadaşı Manolis ile sandalla yüzmek için açılırlar. Sandal durmadan kıyıdaki kayalıklara atlayan Manolis başını kayaya çarpar ve beyin kanaması geçirerek ölür. Aradan bir süre geçtikten sonra Yorgo bir gece yarısı Manolis'i büyük ahşap evlerinin bahçesinde gördüğünü iddia eder. Fakat bu sözü kimse dikkate almaz. Bir süre sonra ada sakinleri ağırlarındaki hayvanları boğazları parçalanmış olarak bulmaya başlar. Bunun sebebinin vahşi bir hayvan olabileceği düşünülür. Fakat bu tür bir eylemi gerçekleştirecek kadar büyük bir hayvan Büyükada'da yaşamamaktadır. Olayı seyreden birkaç ay içerisinde adada 2 kadın 3 genç ortadan kaybolur. Ada sakinlerince bugünkü Rum yetimhanesi civarındaki ormanlarda zaman zaman gençler görülür. Bunun üzerine gençleri aramak için 15-20 kişilik bir grup oluşturulur. Ormanlar tarumar edilir. Gençlere ait elbise parçaları, ayakkabılar bulunsa da ölü ya da diri kimseye rastlanamaz. Ardından geçen günlerde adanın nispeten daha tenhalık bir kısmında oturan yaşlı bir çift boğazları parçalanmış halde bulunur. Bu olay adada büyük bir infial başlatır. Adalılar dönemin önde gelen Ortodoks din adamından bir açıklama yapmasını, bu olayın ne olduğunu ve nasıl durdurulacağını insanlara anlatmasını ister. Görevli vaiz ise konuyu Yunanistan'daki Yüksek Ortodoks Kilisesi'ne danışacağını söyleyerek zaman ister. Vaiz Yunanistan'a gönderdiği mektupta tüm detayları açıkça anlatır. Fakat bu arada aynı şekilde 2 kişinin daha cesedi bulunur adada. Yunanistan'a ulaşan mektup dikkatle incelenir. Konunun bir vampir olayı olduğu düşünülür ve vampirlere karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiğini anlatan detaylı bir mektup ve bir vampir kiti gönderilerek vaize cevap verilir. Adada yaşayan güçlü kuvvetli gençlerden bir ekip kurulur. Ormanlar yeniden aranıp taranmaya başlar. Günler süren aramalar sonucu yine bir netice alınamaz. Bir süre sonra pazar ayinden evine dönerken kestirme yolu kullanmak isteyen bir adam ormandaki patika yola sapar ve saldırıya uğrar. Saldıran kişi ise Manolis'tir. Orada devriye gezmekte olan Osmanlı zaptiyesi ve yetişen diğer halkın da yardımı ile güçlükle elleri ayakları bağlanarak ada karakolunda nezarethaneye konulur. Bu arada Manolis'in hortladığına dair adada söylenceler başlar. Osmanlı Devleti savaş halinde olduğu için adada görevli sadece 2 zaptiye vardır. Onlar da ne yapacaklarına karar veremeyerek durumu İstanbul'daki zaptiye amirine bildirirler. Zaptiye amiri daha önce İstanbul'da ada hakkında bazı dedikodular duymuştur. Fakat resmi kaynaklardan gelen bu rapora hayret eder ve durumu dönemin Şeyhülislam'ına bildirir. Bu sırada Manolis, nezaretin küçük demir penceresinden parçalayarak kaçar. Vaiz önderliğindeki ada halkı ada mezarlığına giderek Manolis'in mezarını açarlar. Ancak Manolis'in tabutunun boş olduğunu görürler. Tabutun parçaları eski bir Roma geleneği uyarınca vampirin yaşarken ait olduğu aileye musallat olmaması için Manolis'in babası tarafından evlerinin kapısının üzerine çakılır. Şimdi Manolis'in evine daha yakından bakalım. Ev neredeyse yıkılmış ve harabe durumda. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Ay, dikkat et. Çok çünkü şey. Çökmüş yavaş. Burası tamamen çökmüş neredeyse. Kapının olduğu yer. Abi dur istersen ben bir kontrol edeyim öyle. Abi dikkat et. Tamamen çökmüş çünkü burası. Yavaş, çok yavaş. Giriş tamamen çökmüş kınında. Fakat buna rağmen kapı kapalı. Manolis'in babası tabuttan aldığı parçayı büyük ihtimalle kapının şu anda olmayan kısımlarından bir tanesine çaktı. Bunu yapmasının nedeni daha önceden de belirttiğim gibi vampir olduğu söylenen kötü varlığın bu evdeki insanlardan uzak durmasıydı. Aslında bu Anadolu'da da benzer şekilde farklı yöntemlerle uygulanan bir yöntem. Baktığımız zaman neredeyse çökmüş durumda. Akşam olduğu zaman buraya tekrardan geleceğiz
ve elimizdeki cihazlarla burada bir takım ölçümler yapacağız. Gerek EMF olsun, gerek EVF olsun, daha sonra yapacağımız bu ölçümlerin analizlerini yapıp burada ne bulabileceğimize bakacağız. Manolis ve diğer gençlerin ise vaiz ve ekibi tarafından bulunup öldürüldüğü düşünülmekte olsa da bu konuda bir bilgi veya belgeye rastlanamamıştır. Tarih boyunca inkar edilemeyecek kadar fazla yaşanan vampirizm olaylarını abartılardan uzak, makul bir açıklama getirmek isteyen bilim adamları olmuştur. Kaliforniya Üniversitesi araştırmacılarından kimya profesörü Wayne Ticka'nın yaptığı araştırmaya göre vampirliğin asıl sebebinin porfirya hastalığı olduğu iddia edilmiştir. Bir çeşit kan zehirlenmesi olan porfirya hastalığının ilerlemesiyle derinin kızılötesi ışınlara karşı zayıfladığı ve bu nedenle karardığını açıklayan Ticka, hastada anormal kıllanma görülür. Dudaklar kuruyup çekildiği için dişler ortaya çıkar. Hasta çok acı çeker, sonunda çıldırır diyerek hastalığı açıklamıştır. Bu hastaların derilerinin hassaslığı nedeniyle sadece geceleri çıkabildiklerini ve tedavi amacıyla da hayvan kanı içtiklerini belirten Ticka, hikayelerde vampirlerin neden gece dışarı çıkıp kan içtiklerinin yanıtı işte bu demiştir. Ancak diğer bilimsel kaynaklar porfirya hastalığının vampir efsanesini doğurduğu iddiasını kabul etmemektedir. Hastalıkla anlatılan efsaneler arasında bazı uyuşmazlıklar vardır. Öncelikle hastalığın birçok çeşidi bulunmaktadır ve bunlardan sadece en az rastlanan deri bozukluklarına yol açmaktadır ki bu bozukluklar sadece diş etinin çekilmesi değildir. Yüz derisinde çatlamalar, burun ve parmakların düşmesi gibi belirtileri de vardır. Orta Çağ'da mezarlarından çıkarılan kişilerin bu kadar aşırı görüntü bozukluklarına sahip olduklarından bahsedilmemiştir. Ayrıca bugüne kadar kayıtlı olan 200 hastalık vakası vardır ki bu da böylesine büyük bir efsaneye yol açabilecek büyüklükte bir sayı değildir. Vampirlerin gün ışığına çıkmadıkları ilk defa roman yazarları tarafından söylenmiştir. Oysa 18 ve 19. yüzyıl vampirlerinde gündüzleri de rastlandığına dair söylentiler vardır. Ayrıca Dracula her ne kadar bembeyaz bir cilde sahipse de Balkanlarda al yanaklı tasvir edilen vampir efsaneleri de vardır. Queen of the Damned filmindeki Akasha esmerdir. İnsan vücudu sindirim sistemine giren her besini en küçük yapı taşına ayırıp bundan kendi moleküllerini yapar. Porfirya hastalarının ihtiyaç duyulan o karmaşık molekülü kan içeri sağlayamaz. Ayrıca sarımsak da porfiryanın etkilerini arttıracak maddelerin varlığı kesin olarak kanıtlanamamıştır. Orta Çağ'da daha yaygın olarak bilinen bir hastalığında bu inanışların kaynağı olabileceği düşünülmektedir. Ancak bilim şüpheden uzak, net delillere dayanan vampirizme sebep olabilecek bir hastalığı kesin olarak ispat edememiştir. Vampirizm hakkındaki gerçekleri öğrenmek için daha derinlere bakmalıyız. Çok daha derinlere. Görünmeyenlerin görünür olduğu, konuşulmayanların anlatıldığı Dark Web. İşte vampirler hakkındaki tüm gerçekler. Dark Web'in en ünlü vampirologlarından bir tanesi olan Mr. X, gizli bloğunda vampirlerle ilgili edindiği bilgileri ve anılarını paylaştı. Babasının ve dedesinin de bir vampir avcısı olduğu ifade eden Mr. X'in verdiği bilgiler oldukça dikkat çekici. Bir insanın vampire dönüşebilmesi için kadim bir karışım veya başka bir vampir tarafından ısırılması gereklidir. Vampir efsanelerinde bu iksirin ilk defa Babil'de keşfedildiği söylenir. Bu karışım insana enjekte edildiği andan itibaren gözleri, kulakları, kasları besleyen kan hücrelerinin boyutları yavaş yavaş büyür. Organlar da hızlı bir evrim sonucunda bu yeni kan hücrelerine ayak uydurur. Böylece tüm duyular keskinleşir. Kaslardaki lif sayıları inanılmaz şekilde artarak vampiri kuvvetlendirir. Elbette keskinleşen duyuların zararları da vardır. Örneğin gözlerdeki aşırı hassasiyet yüzünden vampirler ışıktan hoşlanmazlar. Çünkü bu onları çok rahatsız eder. Ayrıca bu karışım yaşlanma genlerini de baskılar. Organları daha dinç tutar. Vampirlerin ölümsüz olduğu söylencesi de buradan gelmektedir. Aslında değillerdir. Ortalama bir vampir 200-250 sene yaşar. Ancak yaşlılık geni baskılandığı için 100 yaşında bir vampir 35-40 yaşlarında bir dış görünüşe sahiptir. Fakat kesinlikle vampirler ölümsüz değildir. İksirin kullanımıyla evrilen bu yeni kan, yaraların çok hızlı iyileşmesinden beyinde nöron üretiminin tekrar aktif olmasına kadar pek çok fayda sağlar. Gelişen kaslarla vampir çok daha kuvvetli, çok daha hızlı bir hal alır. Aynı bir arabaya çok daha kuvvetli bir motor, frenler ve farlar takmak gibi. Bir insanın ısırılarak veya enjeksiyon yoluyla vampirliğe evrilmesi 3 ila 6 aylık bir süreçte gerçekleşir. Yani filmlerde gördüğümüz gibi ısırılıp ardından vampir olarak uyanmak söz konusu değildir. En önemli soru, vampirler neden kan içerler? Bu karışım her ne kadar yüzyıllardır vampirlerce geliştirilmeye devam ediyor olsa da bazı eksileri vardır.
Karışım alındıktan sonra anlattığımız gibi kişinin önce kanı zamanla organlara evrilir. Bu evrim son derece sancılı ve acı veren bir süreçtir. Zamanla vücut eski kanlardan bu yeni kanı üretmeye başlar. Vampir organları normal kanla yaşayamaz. Fakat bir sorun vardır. 1 litrelik insan kanından sadece 300 cl vampir kanı elde edilebilir. Bu durumda da eksik kanı tamamlamak için aslında bir yerde hayatını devam ettirebilmek için vampirler düzenli aralıklarla vücutlarına ekstra kan takviyesi yapmak zorundadır. Ayrıca bu kan vücuttan yeni çıkmış, sıcak ve taze olmalıdır. Vücuttan çıkan kanın evrilme özelliği hava şartlarına bağlı olarak 5 ila 10 dakika arasında kaybolmaktadır. Biraz da vampirlerin hiyerarşik yapısından ve sosyal hayatından bahsedeyim. İnsandan iksir yoluyla vampire çevrilen kişiler klanların en alt kademelerinde yer alır. Isırılarak birini vampir yapmak tüm klanlarda yasaktır ve cezası kesin ölümdür. Bir de erkek ve dişi vampirlerin birlikteliklerinden olan çocuklar var ki bunlara saf kan denilir. Vücutları zaten bu özel kanla doluyken dünyaya gelirler. Bunlar da hiyerarşide en üst sıralarda yer alır. Dünya çapında 5 tane vampir klanı vardır. Bir tanesi Amerika'dadır. Amerikan vampirleri ilk defa kolonicilerle 1800'lerde Amerika kıtasına Avrupa'dan gelmişlerdir. Dünya üzerinde toplam 8000 kadar vampir yaşamaktadır. Bunların sadece 2000 tanesi safkandır. Vampir popülasyonu Avrupa'da 200 sene evveline kadar 70-80 binler civarındaydı. Ancak Avrupa'da başlatılan vampir ve cadı avlarıyla sayıları hızla azalarak yer altına çekildiler. Dünyada en fazla vampir 2 klanla Doğu Avrupa ve Karpaklar'da yaşamaktadır. Orta Doğu ve Afrika'da vampirler yok denecek kadar azdır. Vampirlerin kendilerine has bir dinleri vardır. İlk vampirler 13 kişilik bir konseydir ve Babil 13'lüsü olarak bilinir. Vampirler tanrı olarak bunları görürler. Ayrıca kendi aralarında Babilce benzeri özel bir dilleri vardır. Yine vampirlerin iş yerlerinde ve gidip sosyalleştikleri mekanlarda o yerin bir vampire ait olduğunu yahut o mekanda vampirler olduğunu anlamaları için kapılarında özel işaretler bulunur. Bu işaretler özellikle silik ve belirsiz yazılır ki sadece keskin vampir gözleri algılayabilsin. CIA, Süper İnsan projesini başlattığında vampir yakalamak için 7-8 ay kadar özel operasyonlar yaptı. Amaçları bu iksiri ele geçirmekti. Ancak vampirler her defasında önceden haber alıp kaçmayı başardı. Bu da onların nedenli iyi gizlendiğini ve ne kadar yüksek konumlarda olabilecekleri hakkında bize fikir sunuyor. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolarımızdan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Kült TV'ye abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.